Bak bakalım. Moskova'nın her yerine şöyle müthiş yapılar çıkıyor önünüze. Bolşoi tiyatrosu. Müthiş bir yapı. Büyük ihtimal Ukrayna'dan aldıkları toprakları kutlayacaklar. Hemen burada Fendi mağazasını kapatmış. Çünkü mağazaların hepsi Şampiyonlar Ligi. Louis Vuitton'da çekilmiş o da. Burası yine müthiş, harika ışıklandırılmış. Moskova'da güne böyle başladık ya. Bitti. Yani acaba bunun ritüeldeki adı nedir acaba? Bir anda derin bir sessizlik oldu. Videoya biraz böyle gümbür gümbür başladık. Çan sesleriyle başladık. Bugün de Moskova'da artık 4. günümüz. Moskova'da yine bugün de güzel bir hava bizi karşılıyor. Bugün de bakalım şehrin birçok noktasına gezip birçok yerde tecrübe edinmeye çalışacağız. Kızıl Meydan'a doğru geldim de etkinlik olacak galiba. Yarın büyük ihtimal konser olacak. Zaten kuruluyordu. Bu akşam olursa güzel olur ya. Biz de hem konsere dahil oluruz. Burası da GUM alışveriş merkezi. 1893'ten beri. Baksana bir sürü şey koymuşlar. Dedektör falan koymuşlar. Bayağı güzel bir şey olacak galiba. Kamera sistemine kadar var. Güvenlik en üst seviyede ya. Büyük ihtimal o kameralardan belki yüz tanımadan aradıkları kişiyi bile bulabilirler bu alana girecekse. O meydanı komple kapatmışlar Özlem. Ana! Aziz Vasili Katedrali'nin önüne bir fotoğraf daha çekiliriz diyecektim de. Meydanı komple kapatmışlar. Tüh be! Şu Aziz Vasili Katedrali'nin önünde bir fotoğraf daha çekilecektik. Alan çok büyük. Abi burada devasa bir konser yapacaklar. Devasa bir şey. Baksana 4 tane devasa LCD ekran var. Onun arkasında sahne var. Bayağı önemli bir şey yapacaklar. Acaba bir şey mi kutluyorlar? Aziz Vasili Katedrali hemen burada bir fotoğraf çekilecektik şurada ama alan kapalı. Bak bakalım. Kızıl Meydan kapalı. Biz de Aziz Vasili Katedrali'nin arka tarafına geldik. Burada fotoğraf çekilebilmek için. Manzara bu. Burada biraz fotoğraf çekileceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. GUM alışveriş merkezine girdik. Burada çok büyük lüks markaları bulacağınız bir alışveriş merkezi. Mimari tasarımı zaten efsane. İlk videolarda da buraya, yani önceki videolarda burayı çekmiştim. Burada hatta dondurmacı bir teyze vardı. Dondurma almıştık ondan. Bak hala duruyor mu teyze? Hala burada. Teyzemiz burada. Kapalı. Kızıl Meydan'a çıkışlar yok. Biz de Bolşoi tiyatrosunun oraya doğru ilerliyoruz. Oralar biraz daha hareketli. Bak bugün herkes kiliseye gidiyor Özlem. Cuma ne bileyim yani bunlar da farklı bir şey herhalde. Cuma'nın bir önemi var herhalde. Veya bugün farklı bir gün mü? Şimdi ben bir baktım da ya bu 30 Eylül'ün ne muhabbeti var? Niye insanlar bu kadar hazırlanıyor falan filan. Bulduğum bir şey var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bununla ilgili mi bilmiyorum. Şimdi 30 Eylül geçen sene 2022 yılın 30 Eylül'de biliyorsunuz bir referanduma gidilmişti Ukrayna'nın doğusunda. Luhansk, Donetsk, Zaporojye, Herson. Ukrayna topraklarının yaklaşık %15'ini kapsıyor. Bir referanduma gitmişlerdi. Rusya'ya bağlanalım mı gibisinden. Referandumda evet oyu çıkmıştı. Bunu da 30 Eylül 2002 yılında Putin kararname ile kabul ediyor. Onun yıl dönümü olabilir. Ondan dolayı böyle herkes sokaklarda yani böyle gösteriler, konser alanları falan belki onu kutluyorlardır. Onu tahmin ediyorum. Başka da böyle 30 Eylül ile ilgili bir Rusya'nın bir olayı yok internette araştırdığım kadarıyla. Sadece işte Ukrayna topraklarını, kendi topraklarına referandumda katılmasını kabul etmesi gibi bir şey bu. 30 Eylül'ün o olayı var. Akşam herkes böyle Rusya bayraklarını sallarsa konserde falan tamamen herhalde bu toprakları falan kutlama gibisinden bir konser olabilir ama yok bir sanatçı gelecektir onun posteri ne bileyim müzik şarkı falan muhabbetse büyük ihtimal normal bir şeydir. Akşama belli olur o konserde. Moskova'nın her yerine şöyle müthiş yapılar çıkıyor önünüze. Allah Allah her yeri kapatmışlar ya. Bu sıradan bir konser olamaz ya. Ya eminim akşam büyük ihtimal Ukrayna'dan aldıkları toprakları kutlayacaklar. Hemen karşıda gördüğünüz Bolşoi tiyatrosu. Karşıya doğru geçeceğiz biz de. Kaç saniyemiz var biter miyiz? Bittik herhalde Özlem. Yanım sönüyor baksana. Koşuyor insanlar hiç koşmayalım. Yetişemedik. Sanırım Moskova'daki en sıcak bugün. Oldukça sıcak bugün ya. Bolşoi tiyatrosu. Müthiş bir yapı. Bütün gençler burada. Burası herhalde toplanma merkezi gibi bir şey. Herhalde Moskova'da şöyle bir şey var. Bolşoi tiyatrosunun önünde buluşalım diye bir şey var herhalde ki arkam bu şekilde. Biz buraya geçen geldiğimizde şuradan gittik. Dövizci buluruz diye. Şimdi bu taraftan yürüyelim bakalım.
Bir yandan haritaya da bakayım da. Burada mesela kamerayla ben çekim yapıyorum. Hiç kimse bana ne çekiyorsun, ne yapıyorsun, yanıma işte bir ne bileyim bir polis gelmesi falan filan hiçbir şey olmadı. Rahat rahat çektik. Hani hiç öyle bir zorbalık görmedik hani. Çekme falan filan hiç öyle şeylerle karşılaşmadık ki ülke zor durumda olmasına rağmen. Yaya geçidini görüyorsunuz. Bekliyorlar yani öyle şey yok yani hani hadi korna falan yok. Yine bir tane daha Maybach görüyorum. Kaçıncıdır ya? Bu şehirdeki Maybach sayısını vallahi bak sayalım desek herhalde bizim ülkede Clio'yu geçebilir yani. Gezmeye devam ediyoruz. Yine bir sokağa girdim. Buraya daha önce gelmemiştik. Burada yine gelmediğimiz Moskova'da bir sokak. Yaklaşık 3 gündür falan bir 70 kilometreye geçtik. Günlük yürüme olarak. 3 günde bir 70 kilometreye geçmişiz. Yani şehirde neredeyse gitmedik yer bırakmadık. Yalnız bu markalar kapanmış mı bugün? Çalışma saatleri mi diyeceğim ama çok büyük markalar yok Özlem. Yani bıraktılar mı acaba? Baksana Özlem, Dior mağazalarını kapatmış. Orada Gucci'de. Gucci mağazasını kapatmış ileride. Hemen burada Fendi mağazasını kapatmış. Yani çok büyük mağazaların hepsi Moskova'dan çekilmiş. Böyle bir zenginliğin, böyle bir paranın içerisinde çekip gitmişler. Şimdi dikkat ettim, birçok marka kapatmış. Burası herhalde bunların en lüks alışveriş yaptıkları bir cadde. Çünkü mağazaların hepsi Şampiyonlar Ligi. Evet ya evet, bazı mağazalar çekilmiş. Bak Dior burada da kapalı. Evet. Çıkmışlar yani ülkeden. Ama Moskova'da yaptırımlar bir sonuç değil. Mesela Dior'un buradan çekip gitmesi yine de bunların Dior markasına ulaşmasını engellemiyor. Ya kendileri yurt dışından alışveriş yaparken getiriyorlar ya da farklı markalar Dior'un orijinal ürünlerini getiriyor, örnek veriyorum. O şekilde yine ulaşabiliyorlar. Yani Moskova'da kimse bir şeyden mahrum kalmıyor. Mesela Apple çekilmiş ülkeden ama Apple'ın bütün ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. PlayStation çekilmiş, her türlü PlayStation'a ulaşabiliyorsunuz. Bu ülkede ulaşamadığınız hiçbir şey yok. Kimmiş bu ya? Bak bu da çekilmiş. Bu da kapatmış. Yani bayağı da şatafatlı bir yere benziyor. Siyah yapmış. Hermes duruyor. Hermes açık. Louis Vuitton da çekilmiş o da. Louis Vuitton da kapalı. Prada açık. Prada yerinde duruyor. O kapatmamış. Bu cadde boyu da mesela lüks markalar var yine. Şimdi biz bir markete gideceğiz. Burada hemen Spar var. Markete gideceğiz. Marketten sonra hemen şurada çok güzel bir park var. Orada otururuz, biraz kafa dinleriz. Marketten de biraz böyle yiyecek içecek alırız. Onlar orada biraz böyle güzel bir dinlenme yaparız ya. Şimdi marketten alışveriş yaptık. Ne aldık? Şöyle bir salata aldık. Bunu sabah da yiyoruz. Bir tane daha şöyle bir salata var. Ondan sonra şöyle bir tane yoğurt aldım. Şöyle bir tatlı aldık. İşte başka ne var? Burada bir tane mango var. Bir tane de su aldım. Bir tane de su aldık. Bunların hepsi 150 lira falan tuttu. Şimdi parkta oturacağız. Bunları bir yeriz, dinleniriz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yedik içtik, karnımızı doyurduk. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir 2 saattir neredeyse parkta oturuyoruz. Parklar inanılmaz huzur verici. Oturduk, kuş seslerini dinle, geçeni izle, gideni izle. Muhabbet, sohbet derken bir 2 saat geçirmişiz. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bir de bir şehir merkezine bakalım, ne var ne yok görelim orada. Kamera parkın her yerinde var. Bakın burada da bir kamera var. Kamera parkın her yerinde var. Her yer kamerayla izleniyor adım adım. Güzel bir şey bu. Güvenlik için güzel bir şey tabii. Büyük ihtimal herkes Kızıl Meydan'da. Kızıl Meydan'da çünkü büyük bir konser var. Biz de zaten oraya doğru geçeceğiz. Gideceğiz, bakacağız bir ne var ne yok diye. Sokaklar bomboş. Bu kadar boş olmazdı ya buralar. Tam kamerayı cebime koyuyorum. Standart yerler yani, normal yerler ama dayanamıyorum, yine çıkarıp çekiyorum. Çünkü harika bir mimariye sahip. Şu caddenin güzelliğine bakar mısınız ya? Sağlı solu harika tasarımlı binalar, geniş kaldırımlar. Ne bileyim, çok beğeniyorum bu tarz yapıları. Buradaki kafe, restoranlar bayağı başarılı. Şu sokağa bakar mısın ya? Fotoğraf karesi, yemin ediyorum. İtalya'nın Milano'su mu dersin, Floransa'sı mı dersin, Avrupa'nın herhangi bir şehri mi dersin? Moskova'dayız ama. Şimdi biz de bu konserin olacağı yere doğru, alana doğru ilerliyoruz. Kalabalık çok fazla. Her yer çok kalabalık. Bakın bu yol açıktı mesela. Yayaların trafiğine açıktı bu yol ama yayanın yola geçmesine bile izin vermiyorlar. Şöyle gidiyoruz. Herkeste Rusya bayrağı görüyorum. Birçok kişinin elinde vardı. Tahmin ettiğim gibi Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını kutluyorlar. Çok da telaffuz edemiyorum şimdi ülkenin adını. Dikkat çekiyor. Biz de alana doğru ilerliyoruz. Bakalım, gidince oraya çekeceğim size neler var neler yok.
Alana yaklaştık. Her yer öyle korunuyor ki, öyle korunuyor ki her yerde özel harekat polisleri var ya, kuş uçurmuyorlar, kuş. Umarım sorunsuz geçer, bir sorun yaşanmaz. Ve mahşeri bir kalabalık var. Herkes alana doğru ilerliyor. Bir bölüm de alandan geliyor. Onu anlayamadım. Bakın karşıda yine Rusya bayraklı vatandaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Ben diyordum ellerinde herkesin bayrak varsa demek ki şeyi kutluyorlar. Hani toprakların katılmasını kutluyorlar. Tahmin ettiğim doğru yani. Şimdi ileride dedektörlü cihazlar var. Onlardan geçeceğiz ama alana alıyorlar mı şu anda acaba? Alana doğru biz de ilerliyoruz. Bakalım girebileceğiz mi? Çok da kalabalık gözüküyor. Çok da durmayacağım. Biraz duracağım, bir bakacağım. Çünkü ne olur ne olmaz. Tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir konu ve çok kalabalık bir yer. O riski almayacağım. Biraz duracağım. Bir video çekerim etrafen. Sonra çıkarım. Çünkü konu şu anda oldukça hassas bir konu. Burası yine müthiş. Harika ışıklandırılmış. Bora böyle miydi dün akşamda? Işıklandırması müthiş. Özlem, yoldan yürüyen tek biziz varız galiba. Ha? Şuradan girelim. Girerken kamera bile var. Sizi gören. Belki yüz tanıma falan yapıyorlar. Bakalım, alana girmeye çalışacağım. Şimdi kamerayı kapatıyorum, bir alana gireyim. Şimdi şöyle bir şey var. Gittik ama bilet sordular ya bize. Biletiniz var mı dedi. Bilet yok dedim. İçeri almadılar. İçeri girmenin mümkünatı yok. Bir bölüm çıkıyor, bir bölüm giriyor. Abi ne yaptık ettik ama içeri giremiyoruz. Yok, mümkünatı yok. Bakın akın akın çıkıyorlar, görüyor musunuz? Ama 3-5 kişiyiz burada. İçeri girmek istiyoruz ama içeri alınmıyor maalesef. Bileti olmayan alınmıyor. Bilet de satılmıyor artık. Kaldık öyle yani. Hem satılmıyor, alamıyoruz, hem de içeri de almıyorlar. Hemen şu karşıda da birileri var. Bir şeyler çalıyorlar ama oraya da giremiyorsun. Her yer kapalı. Her yer kapalı, oraya da gidemiyorsun. Çok ilginç ya. Oha, nasıl kalabalık. Arkadaşlar öyle bir yerden girdim ki sergi buldum, serginin içinden girdim. Wow, içerisi bayağı iyiymiş. Şu camı açabiliyoruz mu ya? Yok abi, bu açılmıyor. Bakayım bir. Bu açılmıyor lan. Ben size bir yolunu bulacağım demedim mi? Her yer kapalı var ya, her yer. Girmenin mümkünatı yok. Abi geldim, alışveriş merkezine sergi buldum. Sen sergi. Lan dedim, sergiye bakar gibi gireyim. Çocuk da var, çocuğa da şimdi izleyeyim, 2 dakika çekeyim. Özlem, o camda var mı? Yok, bunda da mı kilit var? Kilitli Özlem bunu. Vallahi buradan izledik. Şu kızın sergisiydi. Artık helal etsin. Bir tek artık görüntü alabileceğim, neler bitiyor onu görebileceğim bir tek orası vardı. Good night. Good night. Vallahi kızın sergisini kullandık. Ayıp oldu biraz ya. Yani bir tek orası vardı. Oradan buldum, ben görüntüyü çektim. Olay buydu. Kutlamalar falan filan. Evet, sınır kapılarını açtılar. Tören bitti. Ben zaten sonlarını çekmiştim artık. Sonlarına yetişmiştim. Sınır kapısını açtılar. Şimdi herkes içeri doğru girebiliyor. Ya burada son 5 dakikaydı. İnsanlar yalvarıyordu ya, ne olur girelim, ne olur girelim. Bir bırakmadılar ha. Çok katılar ha. Asla izin vermediler. Bitti. Nasıl dağılmışlar Özlem? Bu meydan dop doluydu az önce. Oha! Şimdi nasıl dağılmışlar? Vallahi herkes dağılmış. Al Özlem, burada fotoğraf da çekilebilirsin gece modunda. Bitti, dağıttılar. Öh be! İçeri girmek ne zordu be kardeşim. Ama niyet ettim. Yani ben bu görüntüyü alacağım bir şekilde. Aldık o görüntüyü de. Aa, çok büyük bir kalabalık dağılıyor. Buydu ya, çekeceğimiz buydu. İçeri bir almadılar bizi be. Son 5 dakika kala bile bir insan almadılar. Ya buradan yine gibi gidiş yok. Ha, bura başka yer, pardon. Şurada, yolu ben kapattılar sandım. Vallahi coşkuyla kutladılar. Yani bu adamlardan doğuyu, Ukrayna'nın doğusunu geri almak bence mümkünatı yok. Ruslar kesinlikle vermez. O iş bitmiş arkadaşlar. Herkes coşkuyla kutladılar. Bu adamlar yapmaz da. Elbet Ukrayna ile bir gün barışacaklardır ama doğuyu daha vermezler. Bitti yani. Ukrayna orayı unutsun bence artık.
Aldıkları yer de Ukrayna'nın nereden baksan %15'ine tekabül ediyor. Ülkenin %15'ini aldılar. Coşkuyla da kutladılar. Baya binler gelmiş. Her yerde Rusya bayrakları. Müthiş bir koroydu. Zaten bir tane çocuk vardı mesela yanımda, izliyordu gösteriyi. Gözleri falan doldu böyle. Esas duruşa geçti Milli Marş okunurken. Gözleri doldu falan böyle. Milli Marş bitti. Çocuk yani sanki böyle askerlik şubesine gider gibi çıktı. Öyle bir şeyle çıktı. Şiddetle. Videoyu artık burada bitiriyoruz. Biz de biraz parkta otururuz. Genelde burada Moskova'da yaptığımız en çok şeylerden biri parkta oturmak oldu. Parkta otururuz. Parkta gerçekten çok keyifli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu bölümde bitiriyoruz. Hadi hoşça kalın. Hoşçakalın.